Sanırım çoğu ebeveynin en büyük korkusu çocuklarının kaybolmasıdır. Maalesef 2,5 yaşındaki James Bulger'ın annesi bu kabusu bizzat yaşadı. 12 Şubat 1993 günü küçük James annesiyle beraber gittiği alışveriş merkezinde bir anda ortadan kayboldu. İlerleyen günlerde yapılan korkunç keşifler olayı benzersiz ve uzun yıllar konuşulacak bir dava haline getirdi. Ben de her zamanki gibi sizlere yaşananları gerçek görüntüler ve gerçek ses kayıtlarıyla anlatıp olayın sebeplerini de psikolojik analizlerle açıklamaya çalıştım. İyi seyirler. ...2,5 yaşındaki James Bulger annesiyle birlikte civardaki bir alışveriş merkezindedir. Burası 1960'lı yıllarda yapılmış geleneksel bir alışveriş merkezidir ve bölge halkı tarafından yoğun bir ilgi görmektedir. Genç kadın alışveriş merkezinin içindeki kasapta cüzdanını çıkartmak için bir anlığına oğlunun elini bırakır. Zavallı kadının bir anlık dalgınlığı ona hayatı boyunca bitip tükenmeyecek bir pişmanlık ve suçluluk hissi yaşatacaktır. Küçük James göz açıp kapayıncaya kadar ortadan kaybolur. Kadın panik içinde oğluna seslenerek etrafı aramaya başlar. Fakat ne kadar seslense de koştursa da oğlunu bulamaz. Çaresiz kadın korku içinde danışmaya gider ve oğlunun kaybolduğunu bildirir. Alışveriş merkezinde defalarca kez küçük çocuğun adı ve dış görünüşü anons edilir ve görenlerin derhal danışmaya gelmesi istenir. Zaman hızla akıp giderken James'e dair hiçbir iz yoktur. Artık küçük çocuğun kayboluşunun üzerinden 4 saat geçmiş ve olaya polis ekipleri de dahil olmuştur. 2,5 yaşındaki James Bulger için yasal olarak kayıp ilanı verilir. Çevredeki tüm polis ekipleri arama çalışmalarına devam ederken ortaya bir görgü tanığı çıkar. Bu kadın alışveriş merkezinin yakınındaki bir kanalda ağlayan küçük bir erkek çocuğu gördüğünü iddia etmektedir. Dedektifler çocuğun kanala düşmüş olmasından endişelenir ve profesyonel dalgıçlarla kanalı saatlerce ararlar, fakat ne küçük çocuğa ne de ona ait herhangi bir ize ulaşamazlar. Bu esnada küçük James'in kayboluşunun üzerinden tam 9 saat geçmiştir ve her geçen saniye çocuğun canlı bulunma ihtimali azalmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken bir grup dedektif de alışveriş merkezinin güvenlik kameralarını incelemektedir ve şok edici bir keşif yaparlar. James Bulger annesiyle kasap dükkanına girdikten yalnızca 2 dakika sonra 15:42'de kendisinden daha büyük 2 erkek çocukla alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülenmiştir. Güvenlik kameralarından elde edilen bu görüntüler davanın kilidini açacak ve korkunç gerçekleri ortaya çıkaracaktır. Dedektiflerin azalan umutları küçük çocuğun aşağı yukarı 12-15 yaşlarındaki 2 çocukla alışveriş merkezinden ayrıldığını görünce tekrar yeşerir. Bir yetişkine oranla bu yaşlardaki 2 çocuk çok daha masum ve tehlikesizdir. Güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler tüm televizyon kanallarında yayınlanır. Adeta bütün İngiltere bir olup küçük James'i aramaktadır. Neredeyse her evde gördüğünüz bu görüntülerin izlenmesinden sonra polis merkezine adeta ihbar yağmaya başlar. Bu ihbarlardan biri de alışveriş merkezinin yakınlarında çalışan ve olayı televizyondan öğrenen bir güvenlik görevlisine aittir. Adam haberleri izledikten sonra iş yerinin kameralarını kontrol eder ve bu görüntülere ulaşır. Gördüğünüz gibi küçük James alışveriş merkezinden beraber ayrıldığı aynı 2 çocukla yürüyor. En son saat 15:42'de alışveriş merkezinde görüntülenen James Bulger 21 dakikadır kayıp ve bu kimliği belirsiz 2 çocukla yürüyerek alışveriş merkezinden uzaklaşmaya devam ediyor. Oldukça bozuk ve analiz etmesi zor olan bu görüntü davada kritik bir rol oynayacaktır. Polis ekipleri görüntülerdeki duvarı kullanarak çocukların tahmini boylarını ölçer. Yapılan ölçümlerden sonra çocukların 12 yaşından da küçük olduğu ortaya çıkar. Dedektiflerin hesaplarına göre çocuklar 9 ila 10 yaşlarında olmalıdır. Olayın kamuoyunda popülerlik kazanmasıyla birlikte polis merkezlerini arayan görgü tanıkları olay günü bölgede küçük James'i yanında 2 çocukla gördüklerini söyler. Ne yazık ki çoğu görgü tanığı küçük çocuğun ağladığını, hatta kafasında bir şişlik olduğunu görmesine rağmen duruma müdahale etmemiştir. Bazı görgü tanıkları da James'in yanındaki 2 çocuğun abileri olduğunu düşündüklerini söyler.
Polis kayıtlarına göre 38 farklı kişi minik James'i 10 yaşındaki iki çocukla birlikte görmüştür. Hepsinin ifadelerindeki ortak nokta küçük çocuğun ağladığı, diğer çocuklarınsa onu çekiştirerek götürdüğüdür. Sanırım ben olsam en azından ne olup bittiğini anlamak için çocuklara birkaç soru sorardım. Böyle ağlayan, yüzüne darbe aldığı belli olan bir çocuk görseniz siz ne yapardınız? Yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bu esnada tüm polis birimleri alarma geçmiş, her sokak, her dükkan karış karış aranıyor fakat hiçbir ilerleme kaydedilemiyordu. Kayıp vakalarında hayati önem taşıyan saatler su gibi akıp giderken tüm ülke televizyonlardan minik James'in bulunduğu haberini almak istiyordu. Soruşturmanın başındaki dedektifler James Bulger'ın annesiyle bir basın toplantısı yapmanın küçük çocuğun bulunmasına yardımcı olacağını düşünür. Genç kadının ne kadar üzgün olduğu bu görüntülerde açıkça görülmektedir. Very important that we do trace these two boys. If you've got me, baby, just bring them back. Well, thank you very much, ladies. 2 gündür aralıksız süren arama çalışmaları maalesef üzücü bir keşifle son bulur. James Bulger'ın cansız bedeni kaybolduğu alışveriş merkezinden 4 kilometre uzakta tren raylarının üzerinde bulunur. Üzerinden tren geçen ve ikiye ayrılan ceset hemen inceleme için adli tıp uzmanlarına teslim edilir. Yapılan incelemeler bunun bir kaza değil, cinayet olduğunu ve tren çarptığında çocuğun hayatta olmadığını gösterir. Olay yerinde cesedin yanında birkaç tuğla, irili ufaklı taşlar, 10 kilogram ağırlığında bir demir levha, mavi renkli mürekkep ve birkaç pil bulunur. Otopsi raporu 2,5 yaşındaki James'in kafasına 42 darbe aldığını, kafatasında 10 kırık olduğunu ve cinsel organına zarar verildiğini gösterir. Küçük çocuk başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybetmiş ve cansız bedeni kaza süsü vermek için tren raylarına yerleştirilmiştir. Ayrıca çorapları, pantolonu ve iç çamaşırı çıkartılmış, tüm bu kıyafetler cesedin yanına konmuştur. 2,5 yaşındaki James'in 10 yaşlarındaki 2 erkek çocuk tarafından öldürüldüğünden şüphelenen polis ekipleri civardaki okullarla iletişime geçer ve o gün okula gelmeyen öğrencilerin bir listesini çıkartır. Cinayet okul saatleri içinde işlendiğine göre bu çocuklar o gün okula gitmemiştir. Bu esnada 16 Şubat 1993 günü, yani James Bulger kaybolduktan 4 gün sonra polis merkezine bir kadın gelir. Bu kadın küçük James'in kaybolduğu gün bir arkadaşının evine ziyarete gittiğini, arkadaşının 10 yaşındaki oğlunun bir sınıf arkadaşıyla birlikte okuldan üstü başı kirli bir şekilde geldiğini söyler. Kadın televizyondaki kayıp çocuk haberleriyle bu çocukların bir ilgisi olabileceğinden şüphelenmektedir. Bu çocuklar John Venables ve Robert Thompson'dır. Sınıf arkadaşı olan çocuklar 10 yaşındadır ve dedektifler tarafından hemen gözaltına alınır. Çocukların suçlu olup olmadığını anlamak uzun ve zorlu bir sorgulama süreci gerektirmektedir ve dedektifler çocukları ayrı karakollarda tutmayı uygun görür. Kısa süre içinde çocukların oldukça farklı karakterlere sahip oldukları anlaşılır. Dedektifler Robert Thompson'ın sorgu esnasında hiç korkmadığını, paniklemediğini ve son derece donuk bir ruh hali içinde olduğunu fark eder. Bu davranışlar çocuğun yaşanan her şeyin farkında ve bilincinde olduğunu göstermektedir. Ayrıca çocuklar aynı sorulara farklı ve birbiriyle çelişen cevaplar vermektedir. Örneğin John Venables o gün alışveriş merkezine gitmediklerini söylerken Robert olay günü alışveriş merkezine gittiklerini, hatta James'i annesinin yanından nasıl aldıklarını bile anlatır. Bir hafta boyunca çocuklar bu şekilde defalarca kez sorgulanacak, yalanlar ve itiraflarla yaşananların tüm detayları ortaya çıkacaktır. Biz de sorgulara ait gerçek ses kayıtlarını daha yakından inceleyip cinayeti dedektifler gibi adım adım aydınlatalım. This interview is being tape recorded. I'm Detective Sergeant Roberts. Now, what's your full name? Robert Thompson. I just want to know a little bit about you now, okay? What's your hobby then? Skipping school. Skipping school, is that right? That's not a hobby, that's a profession, Bobby, when you do it as well as you. Bobby, I came round to your house this morning, didn't I? Yeah. What did I say to you? Listen. Correct.
What for? James, James, what about James? that you said on suspicion of murdering him. Well, very well remembered. Gördüğünüz gibi dedektifler ne kadar hassas bir dava üzerinde çalıştıklarının bilincindeler ve çocuklarla iyi bir diyalog kurmaya çalışıyorlar. İlk öğrenmek istedikleri 12 Şubat 1993 günü çocukların alışveriş merkezine gidip gitmediği. Did you ever see him in the Strand? You shook your head again. Yeah. Bobby, was that on the day that we're talking about? Was that on this Friday? Yes. Yeah. Who was he with? No. Little James. His mum. With his mum. He was just running around, was he, James? Yeah. Will you tell me exactly what? Slowly, right? Just said come here. And then he grabbed his hands and walked up to stand. He said that the two of you were in the Strand and that you saw the little boy. We never. Sorgular devam ederken kriminal laboratuvardan kritik bir rapor gelir. Alışveriş merkezinin kapısından alınan parmak izleriyle çocukların parmak izleri eşleşmiştir. Artık dedektifler güvenlik kameralarında gördükleri iki çocuğun Robert Thompson ve John Venables olduğunu kanıtlamıştır. Şimdi ise küçük James'in alışveriş merkezinden çıktıktan sonra yaşadıklarını aydınlatmaları gerekmektedir. How did he come up to John? How did you come up to John? James. No, he was walking around the strand. Who was? James. The baby. Was he? I told him to take him back. You did what? Told him to take him back. You told him to take it back? All right, Bobby. No, you're not getting all the blame. I'm just asking your son. You're trying to find the truth. They always get the blame. Wait a minute, Bobby. And he said that you took him by the hand and led him out of the Strand shops. We never. He's a liar. Calm down, my gosh. Alright, come on. John saying to us that he wasn't down at the Strand. But we were. I know you were at the Strand, but why should he lie to us by saying that he wasn't in the Strand? He's scared of saying that he was down in the Strand because something happened, didn't it? Not the baby got took. Yeah. Not by me. Dedektifler güvenlik kameralarından elde ettikleri görüntüleri çocuklara göstererek konuşmalarını sağlamaya çalışır. Planları işe yarar ve kameralar tarafından tespit edildiklerini anlayan John Venables da ifadesini değiştirerek olay günü alışveriş merkezinde olduğunu itiraf eder. You see, little James is following you up on stage, right? But on another picture, John, it appears as if John had hold of his hand. Yeah, well, why are you questioning me and John as well? You're under caution and you do not have to say anything unless you wish to do so, but anything you say may be given in evidence. Now you understand that, don't you, John? Yeah. Alright. I have a photograph here, which is a video camera photograph. That's me. That's me. So the boy holding James's hand is you. Yeah. And the boy ahead of you in the dark jacket and trousers, Robert Thompson. Yeah, we was, but we never saw any kids there. We never robbed any kids. So you were in Bootle New Strand. Was you in Bootle Strand? We never got a kid, Mum. We never got a kid. Was you, I must ask you not to get angry with it. I never got the boy. I never killed him, Mum. But the God's honest truth. God's honest truth, I'm telling you that we never. We was too scared. We were probably too scared. 2,5 yaşındaki James Bulger'ın vahşice katledildiği, tüm İngiltere'nin kanını donduran korkunç cinayet yavaş yavaş çözülmeye başlamıştır. I know the truth. I believe I know the truth. I was there. That's right. You waved. Correct, but I know that a lot of things have gone on. Yeah, well, do you know it was me that killed him? It wasn't. I never even killed him. Will I be able to go home tonight? We don't know yet. And I want you to tell I me. don't need to answer any more questions, do I? Come on now, Bobby.
Don't ever want to kill him when I've got a baby of my own. I'm trying If I to. wanted to kill a baby, I'd kill my own, wouldn't I? Robert Thompson ve John Venables, dedektiflerin üzerlerinde kurduğu baskıya daha fazla dayanamaz ve iki çocuk da suçu birbirine atmaya çalışır. So we walked up to him and we were walking around with him and I took his hand. Whose idea was it to walk towards him? Mine. Was it? What did Then you it was Robert's idea to kill him. And we went outside to the canal. What for? Don't know, we said let's throw him in the water. He was persuading him. He said kneel down, let's look at the water and all that, but he wouldn't. Because when we wouldn't get him down, Robert kicked him up and threw him on the floor and that's where he got his bump on his head. What were you gonna? Why were you taking him to Long Village? Don't know, we didn't know what to do. You walk along where? To the train track. We took him on the rail shop and started throwing bricks at him. I didn't throw any bricks because Robert said pick a brick up and throw it. I just threw it on the floor. What was Robert saying while he was doing all this? He was saying stay down, you stupid dick and all that. Why did he want him to stay down? Don't know. Wanted him dead probably. Where did the stones in the bar hit him? In the head. And you said the bar knocked him out? Yeah. Onto the railway track. And what happened then? No, he was just lying there. To finish now because I can't speak anymore. John, James'i Robert'ın öldürdüğünü iddia etmektedir. Fakat Robert da cinayeti John'un işlediğini söyler. 10 yaşındaki bir çocuğun cinayet işlemesi bile yeterince garipken iki çocuk da cinayeti diğerinin üstüne atmaya çalışmaktadır. He certainly admitted throwing stones and things like that. But he's blaming you for a lot of things. Yeah, but why Do you is he understand? blaming me? Well, I want to know the truth, right? The whole truth. There's other things going on, isn't there? I'm gonna end up getting all the blame because I've got blood on me. We're asking you, son, and we want you to tell us the truth, that's all. Not give the blame to you or anything else. But it's only the truth that we're Yeah, but concerned if Johnny about. threw a brick in his face. Can we just go through slowly, right? What John did with what, right? You said he got hit with a brick first, did he? Then, what did he do? Another brick. He threw another brick. Was he able to talk? Yeah. James, Yeah. what did he say to you? You want me now? He hit him where exactly? In the face. In the I face. think he hit him in the ass. And he hit him in the eyes. Right. Now, was James making any noises I then? was knocked out. He was knocked out. Was he moving at all? Think about it. And just tell us what happened. We took him on the rail shop and started throwing bricks at him. And then Who did? Robert. Why did he throw bricks at him? No. Where did the stones in the bar hit him? In the head. Was he bleeding? Or neither. Where was he bleeding from? Face. Then it was Robert's idea to kill him. Okay. To finish now because I can't speak anymore. Dedektiflerin bir hafta boyunca onlarca saat süren sorgusu sonunda 10 yaşındaki John Venables'ın cinayeti itiraf etmesini sağlar. A short while ago, as is detailed on your custody record out there, you had a conversation with your mum, and you then requested that myself come into the room. Is that right? Yeah. And what was it you told us? I killed James. Bu esnada adli tıp uzmanları Robert Thompson'ın ayakkabılarındaki demirlerin James Bulger'ın suratında ve kafasındaki izlerle uyuştuğunu tespit eder. Robert Thompson, James'i defalarca kez tekmelemiş, bunun sonucunda da ayakkabılarına kan bulaşmıştır. Yapılan DNA testleri kanın James Bulger'a ait olduğunu kanıtlar. Tüm kanıtlar bunun birlikte işlenmiş bir cinayet olduğunu gösterir. Üstelik kan dondurucu detaylar bununla da sınırlı değildir. Yapılan çalışmalar küçük James'in acımasızca dövüldüğünü, gözlerine mavi mürekkep döküldüğünü, ağzına ise çok sayıda pil sokulduğunu gösterir. Bu mavi mürekkep
John Venables'ın ceketinde bulunan mavi mürekkep lekesiyle eşleşir. Kurbanın çoraplarının, pantolonunun ve iç çamaşırının çıkartılması olayda cinsel istismarın da yer aldığını düşündürse de bu hiçbir zaman kanıtlanamadı. Şimdi cevaplanan tüm soruların ışığında 12 Şubat 1993 günü yaşananları hiçbir soru işareti olmadan tekrar gözden geçirelim. Küçük James ve annesi Dennis Bulger görmüş olduğunuz kasap dükkanında alışveriş yapıyor. Dışarıdan bakınca iki masum çocuk gibi gözüken Robert Thompson ve John Venables da o sırada alışveriş merkezinde. Bu ikili her zamanki gibi yine okuldan kaçmış. Öğretmenleri onların okula neredeyse hiç gelmediğini söylüyor. Çocuklar bu sabah şeytani bir plan yaptılar. Planları küçük bir çocuk kaçırıp alışveriş merkezinin yakınındaki otoyolda arabaların önüne atmak. Ayrıca gün boyunca farklı dükkanlara girip bir şeyler çaldılar. Çaldıklarının arasında şeker ve çikolatanın yanı sıra onlarca pil ve bir kutu mavi mürekkep de var. 2 yaşında bir çocuğu gözlerine kestirdiler. Fakat çocuğun elinden tutmuş götüreceklerken çocuğun annesi hemen müdahale etti. Ne yazık ki bu başarısızlık John ve Robert'ı şeytani planlarından vazgeçiremedi. Adeta avlanırcasına alışveriş merkezinde gezmeye devam ettiler. Bu esnada maalesef Dennis Bulger kasap dükkanında çantasından cüzdanını çıkartmak için 2,5 yaşındaki oğlunun elini bıraktı. John ve Robert'ın aradığı fırsat buydu. Hemen küçük James'in elinden tuttular ve yalnızca 2 dakika içinde alışveriş merkezinden çıktılar. Dennis Bulger oğlunun kaybolduğunu saniyeler içinde fark etti ve panik içinde dükkandan çıkıp sola döndü. Genç kadın çocuğunun kaybolduğunu o kadar erken fark etti ki sola değil sağa dönseydi oğlunu görecekti. Benim için bu vakanın en acı detayı budur. Genç kadın tüm alışveriş merkezini görevlilerin ve polislerin yardımıyla karış karış ararken oğlu 4 kilometre sürecek ve sonunda hayatını kaybedeceği yolculuğa çoktan başlamıştır. Çocuklar küçük James'i önce kanalın yanına götürür ve onu suya atmayı planlarlar. Fakat bunu başaramayınca çocuğu biraz dövdükten sonra yürümeye devam ederler. Bu esnada 38 farklı yetişkin bu 3 çocuğu görür. Ağlayan ve yüzüne darbe aldığı belli olan 2,5 yaşındaki James ve biraz sonra onu öldürecek 10 yaşındaki katilleri. Hatta bir görgü tanığı çocuğun neden ağladığını sorar. Robert ve John çocuğu yolda bulduklarını ve onu karakola götüreceklerini söyler. Ne yazık ki bu yolculuk karakolda değil, tren raylarında bitecektir. John ve Robert küçük James'e taş, sopa ve tuğlalarla saldırmaya başlar. Gözlerine mavi mürekkep döküp ağzına piller sokarlar. Ayrıca küçük çocuğu soyup cinsel organına fiziksel saldırıda bulunurlar. Bitmek tükenmek bilmez bir nefretle yalnızca 2,5 yaşındaki bir çocuğa saldıran bu ikili rayların yanında buldukları 10 kilogram ağırlığında demir bir levhayla James'e saldırmaya devam eder. Ne yazık ki James'in küçük bedeni böylesine bir şiddete dayanamaz. Robert Thompson ve John Venables hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrılır ve John Venables'ın evine gider. İtiraflar sonrası dedektifler katillerin kimliklerini gizli tutma kararı alır. Yapılan bir basın açıklamasıyla James Bulger'ın 10 yaşındaki 2 çocuk tarafından öldürüldüğü, katillerin yakalandığı ve yargılanacakları kamuoyuyla paylaşılır. Yargı sürecinin sonuna dek katiller Çocuk A ve Çocuk B takma adlarıyla anılır. Tüm kamuoyu öfke ve nefrete boğulur. Meydanlarda toplanan binlerce kişi protestolar düzenler. Katil çocukların idam edilmesi gerektiğini söyleyenler, onların çocuk değil şeytan olduğunu iddia edenler ve birçok farklı görüşten insan bu eylemlere katılır. İngiltere 2 tane 10 yaşındaki katile nasıl bir ceza vereceğini tartışırken Mart ayında küçük James Bulger'ın cenaze töreni düzenlenir. Törene katılan binlerce kişi küçük çocuk için gözyaşı dökerken elbette annesi Dennis Bulger yıkılmış bir haldedir. Genç, yaşlı, çocuk, her yaştan insan James için dualar edip onun anısına etrafı çiçeklerle donatmaktadır. Yargı sürecinin çok zorlu olacağı ve toplumdaki nefretin tırmanacağı açıkça ortadadır. İngiltere hukuk sistemi resmen sancılı bir sınav veriyor. Tüm dünyanın gözü önünde cinayet işlemiş 10 yaşındaki 2 çocuğa ne yapacağına karar vermeye çalışıyordur. Kasım ayında nihayet duruşma başladığında mahkeme salonunun önünde binlerce kişi toplanmış sloganlar atıyor ve James'in katilleri için idam cezası istiyordur. İçeride de durum pek farklı değildir. İfadeleri dinlenecek olan katiller John Venables ve Robert Thompson
o kadar küçüktür ki ayakta durduklarında kürsünün parmaklıklarından etrafı göremezler. Bu sorunu çözmek için kürsünün zeminine tahta bir kutu yerleştirilir ve katiller bu kutunun üzerine çıkartılır. Ayrıca 12 Şubat 1993 günü James Bulger'ı gören 38 görgü tanığı da mahkemeye çağrılır ve dinlenir. Kararı açıklama vakti geldiğinde hakim Robert Thompson ve John Venables'ın çok uzun yıllar boyunca hapiste kalacağını söyledikten sonra onları İngiltere'ye özel olan At Her Majesty's Pleasure adındaki cezaya çarptırır. Türkçe'ye kabaca kraliçenin dilediği kadar olarak çevirebileceğim bu ceza, katillerin kraliçenin dilediği süre boyunca hapiste kalacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca hakim şartlı tahliye ile serbest kalmadan önce hapiste geçirmek zorunda oldukları süreyi yalnızca 8 yıl olarak belirler. Bu skandal karar karşısında küçük James'in annesi başta olmak üzere herkes hayal kırıklığı ve gözyaşları içinde salondan ayrılır. Mahkeme salonunun dışında toplanan kalabalık da karar karşısında öfkelenmiştir. Ayrıca hakim kamuoyunun çocukların adlarını bilmeye hakkı olduğunu söyleyerek gizliliklerini kaldırır. Ertesi gün tüm gazeteler, televizyonlar ve radyolar Robert Thompson ve John Venables'ın boy fotoğrafları ve isimleriyle çalkalanır. Duruşmanın hemen ardından Bulger ailesi 8 yıllık minimum hapis süresinin uzatılması için imza kampanyası başlatır ve çok kısa bir süre içinde 280.000 imza toplanır. Fakat mahkeme 8 yıllık minimum süreyi yalnızca 2 yıl uzatarak 10 yıla çıkartır. İngiltere yasalarına göre henüz hapse giremeyecek kadar küçük olan katiller 2 ayrı kuruma aktarılır. Bu kurumlar suça karışmış küçük çocukların rehabilite edilmesi ve topluma geri kazandırılması için kullanılan cezaevinden daha çok yetiştirme yurduna benzeyen yerlerdir. Robert Thompson ve John Venables birbirinden kilometrelerce uzak 2 ayrı kuruma yerleştirilir. Burada isimlerini ve işledikleri suçları diğer çocuklara söylemeleri yasaktır ve eğitimlerine profesyonel öğretmenler eşliğinde devam ederler. Bu yurt benzeri kurumda anneleri 3 günde bir çocukları ziyaret edebiliyor, çocuklar çeşitli aktivitelerde yer alıyor, birlikte spor faaliyetlerinde yer alıp konsol oyunları oynuyordur. Hatta öğretmenleriyle birlikte zaman zaman dışarı çıkıp gezilere katılıyor, kurum tarafından aldıkları resmi harçlıkla alışveriş yapmalarına bile izin veriliyordu. Elbette sahip oldukları bu imkanlar kamuoyunda öfke ve nefretin giderek artmasına sebep oldu. 1999 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yapılan duruşmanın hukuki olmadığını ve insani şartlara aykırı olduğunu açıkladı. Hatırlarsanız Bulger ailesinin topladığı 280.000 imzayla şartlı tahliye süresini 8 yıldan 10 yıla çıkarttığından bahsetmiştim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararından sonra bu süre tekrar 8 yıla indirildi. Robert Thompson ve John Venables az önce anlattığım kurumda geçirdikleri 8 yılın ardından 2001 yılında 18 yaşındayken şartlı tahliye başvurusunda bulundu. 6 ay süren inceleme sürecinin ardından mahkeme artık topluma bir tehlike oluşturmadıklarını düşünerek şartlı tahliyelerini onayladı. Kamuoyu tarafından hedef alınma ihtimalleri çok yüksek olduğu için Robert Thompson ve John Venables'a yeni birer kimlik sağlandı ve hayat boyu anonim kalma hakkı tanındı. Tanık koruma programına benzer bir program aracılığıyla yeni isimler, pasaportlar, hatta yeni tıbbi kayıtlar bile oluşturuldu. Şartlı tahliye kurallarına göre katiller birbirleriyle ve James Bulger'ın ailesiyle iletişim kuramaz. Cinayetin işlendiği bölgede bulunamaz ve hayatları boyunca gerçek kimliklerini ifşa edemezler. Robert Thompson ve John Venables uzun yıllar şartlı tahliye kurallarına uyarak yeni isimleriyle tanınmadan ve rahatsız edilmeden yaşadı. 2010 yılına gelindiğinde ise John Venables 57 çocuğun yasa dışı fotoğraflarını bulundurduğu, 7 çocuğun da fotoğraflarını yayınlayıp dağıttığı için 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2013 yılında ikinci kez şartlı tahliye edildi. Elbette yeni kimliği ortaya çıkan John Venables için üçüncü bir kimlik hazırlanması gerekti. Kamuoyu bu adamın tekrar serbest kalacağına inanmakta güçlük çekerken eleştirilerin odak noktasında katillere verilen yeni kimliklerin maliyeti vardı. Robert Thompson ve John Venables'ın gizliliklerinin korunması için İngiltere devleti 5 milyon sterlin yani 100 milyon Türk lirasından fazla para harcamıştı ve harcamaya devam ediyordu. Üçüncü kimliğiyle tekrar serbest kalan John Venables, 2017 yılında çocukları içeren bir takım yasa dışı görüntüler bulundurmaktan
tekrar tutuklandı. John Venables 2013 ila 2017 yılları arasında internette kendini çocuklu bir kadın olarak tanıtıyor ve tanıştığı kişilere çocuğunu istismar etmelerini teklif ediyordu. Cezaevinde geçirdiği 3 yılın ardından Eylül 2020'de John Venables 3. kez şartlı tahliye başvurusunda bulundu. Dünya pandemi etkisi altında zorlu bir sınav verirken yüz yüze görüşmeler askıya alındı ve John Venables'ın başvurusu reddedildi. İkinci başvurusu kabul edilir mi? İngiltere devleti bu adama 4. kimliğini verip tekrar anonim bir şekilde toplumun içine karışmasına izin verir mi bilinmez. Robert Thompson hakkında bildiklerimiz ise çok daha sınırlı. 2001 yılında şartlı tahliye olduğundan beri hiçbir suça karışmadığı, şartlı tahliye kurallarını çiğnemediği biliniyor. Ayrıca gerçek kimliğini bilen bir erkek arkadaşı olduğu da söylentiler arasında. Şimdi gelelim kilit soruya. Bu çocuklar birer katil olarak mı doğdu? Yoksa büyüdükleri ortam ve çevresel faktörler onları birer katile mi dönüştürdü? Açıkçası bu soru her zaman cevaplaması çok zor bir soru olmuştur. Elbette bu vakada da durum pek farklı değil. Önce size biraz Robert Thompson ve John Venables'ın nasıl bir ortamda büyüdüklerini, nasıl davranışlarda bulunduklarını anlatayım. Daha sonra da bu kilit soruyu önce John Venables'tan başlayalım. Bir abisi ve küçük bir kız kardeşi olan John, pek çok ortanca çocuk gibi ortanca çocuk sendromunu yaşıyordu. Bu sendromu kısaca açıklamak gerekirse, ortanca çocukların ilgi görmediklerini hissettikleri, önemsiz olduklarını ve özel olmadıklarını düşündükleri bir ruh halidir diyebiliriz. Kimi çocuk bunu hiç yaşamazken, kimi çocuk çok şiddetli ve uzun yıllar yaşayabilir. John'un durumunda buna ek olarak abisinin ve küçük kız kardeşinin başka sorunları da vardı. İki çocuk da öğrenme güçlüğü çekiyor, öfke kontrol sorunları yaşıyordu. John kardeşlerinin aksine gayet rahat öğrenebilen bir çocuktu ve onların aksine ailesinin sürekli kendisiyle ilgilenmesine muhtaç değildi. Ayrıca kardeşleri gibi özel eğitim veren bir okula da gitmiyordu. Öğretmeni John'un duvarlardan diğer öğrencilerin ödevlerini söktüğünü ve birçok kez tüm yüzünü kağıtla kapladığını söylemişti. Tüm bunlar başkalarının gördüğü ilgiden rahatsız olduğunu ve ilgi çekmek istediğini gösteren davranışlar aslında. Zaman ilerledikçe John'un davranışları da değişmeye başladı. Artık kendine zarar veriyor, makasla parmaklarını kesiyordu. Şiddet kapaklarını açan John için bundan sonra şiddetin dozu hep artacaktı. Bir defasında okulda başka bir çocuğu cetvelle boğmaya çalıştı. Kısacası John sıradan bir çocuktu ve zaten diğer iki çocuklarına çok yoğun ilgi göstermesi gereken ailesi tarafından zaman zaman ihmal edilmiş olması çok olasıydı. Maalesef problemler bununla da sınırlı değildi. John Venables'ın ebeveynleri oldukça sorunlu bir evlilik geçiriyordu ve sık sık ayrılıp tekrar barışıyorlardı. Tüm çocuklar düzeni sever. Bir çocuğun hayatında ne kadar az değişken varsa, hayatı ne kadar stabilse psikolojik gelişimi de o kadar iyi olur. Ne yazık ki John bu sayısız ayrılığın arasında hiç düzene girememiş, evdeki çalkantılı ortam çocuğun karakterine yansımıştı. Öyle ki James Bulger'ın cinayetinden yalnızca birkaç hafta önce anne ve babası tekrar ayrılmıştı. Yargılama sürecinde yapılan psikiyatrik muayeneler John'un hayal ve gerçek arasındaki farkı ayırt edebildiğini, ölümün kalıcı olduğunun bilincinde olduğunu ve herhangi bir mental hastalığı olmadığını gösterdi. Psikiyatristler tutuklu oldukları süre boyunca iki çocukla da düzenli olarak görüştü. Bu görüşmelerden birinde John'a sorulan ilginç bir soru ve daha ilginç cevabını sizle paylaşmak istiyorum. Psikiyatristler John'a 3 dilek hakkı olsa neler dileyeceğini sorar. John'un dilekleri özgürlüğüne tekrar kavuşmak, tüm dünyayı bir çikolata fabrikasına çevirmek ve para sorunu, hastalıklar ya da kazalar olmadan sonsuza dek yaşamaktır. Ayrıca eğer başka biri olarak yaşayabilirse Rocky ya da Sonic olmak istediğini belirtir. Gelelim Robert Thompson'a. Onun da çocukluğu John'dan pek farklı geçmemiştir. 5 erkek kardeşiyle beraber yaşayan Robert'ın kendisinden küçük olan tek kardeşi hariç tüm abilerinde suç geçmişi var. Çocukların birbirlerine şiddet uyguladığı, sık sık hırsızlık yaptıkları ve okuldan kaçtıkları biliniyor. Ayrıca babaları cinayetten 4 yıl önce, yani Robert 6 yaşındayken evi terk etmiş ve anneleri 6 oğluna tek başına bakmak zorunda kalmış. Ne yazık ki sorunlar bununla da sınırlı değil. Tüm bu çocuklara bakması gereken anne bir alkolik ve sürekli sarhoş. Yastığının altında bile içki şişesiyle uyuyan bu kadının çocukların bakımını üstlenemediği çok açık. Tıpkı John gibi Robert da gayet sağlıklı ve herhangi bir mental hastalığa sahip değil. Artık kilit sorumuzu daha rahat cevaplayabiliriz.
Bu çocuklar katil olarak mı doğdu, yoksa çevresel faktörler ve büyüdükleri ortam mı onları birer katile dönüştürdü? Bana sorarsanız bu çocuklar başka ailelerde, başka çevrelerde gayet sıradan ve normal bir şekilde yetişebilirdi. Elbette burada siyah ve beyaz gibi net bir ayrım yapmak mümkün değil. Fakat farklı şartlar altında bu çocukların böyle korkunç bir cinayet işlememe ihtimalleri bence çok yüksek. Peki çocukları bu yüzden masum ilan edebilir miyiz? Elbette hayır. Sonuçta bu çocuklar doğru ve yanlışın ayrımını yapabilen, ölüm kavramının farkında ve akli dengesi yerinde çocuklardı. Bu nedenle bir suç işledikleri ve bunun için cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bunlar yalnızca benim yorumlarım ve fikirlerim. Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz güzel bir fikir alışverişi yapabiliriz. Tüm bu zorlu süreçler Dennis ve Ralph Bulger çiftinin evliliğine zarar verdi ve 1994 yılında oğullarının cinayetinden yalnızca bir yıl sonra boşanmalarına sebep oldu. Her ikisi de hayatlarına devam etti ve ikinci evliliklerini yaptı. Bu evliliklerden Dennis'in 3 oğlu, Ralph'in ise 3 kızı oldu. Dennis artık bir babaanne ve torunuyla zaman geçiriyor. Ayrıca ikisi de oğullarının cinayetini anlattıkları birer kitap yazdı ve 30 yıl sonra acılarının hala taze olduğunu söylüyorlar. Dennis adeta hayatını oğlunun katillerinin ömür boyu hapiste kalmasına adadı ve yıllar boyunca mücadelesini sürdürüp eylemler ve yürüyüşler düzenledi. Bugün sizlere James Bulger ve katillerinin hikayesini anlattım. Suç tarihine geçen bu acı olayı sizlere iyi bir şekilde aktarmak için çok emek verdim. Umarım ortaya değerli vaktinize layık bir iş çıkmıştır. Bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız kanalıma abone olabilir, sonraki videolardan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.